Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 27 Ekim Pazartesi bülteniyle karşınızdayız. Nelerimiz var? Gaziantepspor Burak Yılmaz'la çok iyi form yakaladı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Real Betis Atletico Madrid mücadelesi olacak. El Clasico sonrasında formda Porto Moreirense deplasmanına gidecek. Canlı tahtamız, player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi var. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Telegram kanalımıza da bekliyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin ilk maçımızla Gaziantep'e gidelim. Öncelikle bir Gaziantep cephesine bakalım. 7 maçtır yenilmeyen bir Gaziantep var. Sezona 3-0'lık skorlarla Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetiyle başladıktan sonrasında Gaziantep sırasıyla Gençler Birliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor'u yenmeyi başardı. Trabzon deplasmanında 1-1 berabere kaldıktan sonra içeride Samsun'la 2-2 berabere kaldılar. Son iki maçta ise Fatih Karagümrük'ü 2-0, Antalya'yı ise 3-2 yenmeyi başardı. Peki ne değişti? Şimdi Burak Yılmaz'ın da bir maç sonu röportajında dinlediğim üzere Gaziantepspor biraz daha böyle rakibi bekleyip geçiş oyunu oynamaktansa set oyununa döndü ve aslında bunu da başarabilecek bir kadrosu var aslında Gaziantep'in. Burak Hoca bunu fark etti diyebiliriz. Özellikle ön tarafta Kozlowski ve Maxim'in uyumu orta sahanın üçüncü bölgesinde. Badu Endiaye'nin kesiciliği, Sorescu'nun desteği, orta saha tandemi çok güçlü bir Gaziantep var bizim ligimiz için. Forvet'te ise Lungoyi, Boateng ve Mbayo gibi oyuncularıyla sonuca gidebilen bir Gaziantep var. Maxim çok formda, Kozlowski çok formda. O yüzden burada Gaziantep deplasmanı bence Fenerbahçe için zor geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe cephesinde ise Stuttgart galibiyetiyle keyifler yerinde. Bir de biraz marjinal bir galibiyet oldu. Yani Deniz Undavlı, İsmail Yüksek'in sürtüşmesi, İsmail Yüksek'in 1-0 hareketi, akabinde Fenerbahçe sosyal medya hesabının bunu paylaşması biraz daha ritim kattı diyebiliriz. Baktığımızda ligde son maçta Karagümrük'ü 2-1 ile geçmeyi başardı Fenerbahçe. Onlar da şu anda namağlupler ama 4 tane beraberlikleri var. Puan durumuna baktığımız zaman 3. ile 4.'nün mücadelesi. Fenerbahçe şu an 3. sırada 19 puanı var. Gaziantep FK ise 4. sırada 17 puanı var. Ben yine burada Fenerbahçe için çantada keklik bir maç olacağını düşünmüyorum. Özellikle yani Gaziantep'in şu anki formu ve set oyunu Fenerbahçe'nin lig mücadelelerinde vermiş olduğu pozisyonları da göz önüne aldığımızda benim buradaki tercihim Gaziantep'in maç boyunca bir gol atacağı yönünde olacak. Karşılıklı gol vardı değerlendirilebilir. Ama ben Gaziantep'in tek golünü alıp kaçma taraftarıyım. Benim buradaki ana tercihim ev 0.5 üstü yönünde olacak. Hadi gelin şimdi El Clasico'dan sonra İspanya'da neler olacak ona bakalım. Clasico kadar önemli bir maç. Real Betis Atletico Madrid. Önce bir takım performanslarına bakalım. Atletico Madrid cephesine baktığımızda 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. 16 gol atarken kaleleri de 10 gol gördüler. Atletico Madrid için golcü bir sezon. Özellikle takımın kültürüne baktığımızda biraz daha defansif, kısır yönü daha fazla olan bir Atletico Madrid izliyorduk önceki senelerde. Real Betis cephesine baktığımızda ise onlar da benzer senaryoda 4 galibiyet, 4 beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 15 gol atarken kalelerinde 10 gol gördüler. Yani aralarındaki tek fark Atletico Madrid'in bir averajının fazla olması. 16 gol attı onlar. Betis ise 15 gol attı. İkisinde 16'şar puanı var. Şimdi Betis de formda. Yani özellikle baktığımız zaman La Cartua'da iç sahada iyi bir oyun oynuyor Pellegrini'nin öğrencileri. Son 5 maçtır mağlup olmuyorlar. Levante ile 2-2 berabere kaldılar. İç sahada Sociedad'ı 3-1, Osasuna'yı 2-0 yendiler ki Sociedad ve Osasuna aslında bu ligde hep orta sıralarda oynayan, üst sıraları zorlayan takımlar. Yani kalburüstü takımlar diyebiliriz. Son maçta ise Villarreal deplasmanında 2-2 berabere kalan bir Betis var. Onlar da golcü bir sezon geçiriyorlar. Atletico Madrid cephesinin son maçlarına baktığımızda ise Simeone'nin öğrencileri son maçta Osasuna'yı 1-0 geçmeyi başardılar. Ondan öncesinde Celta Vigo deplasmanında 1-1 berabere kaldılar ve bir önceki maçta ise e, Real Madrid'i 5-2 gibi net bir skorla yendiler Madrid derbisinde. Bu maçta ben keyifli bir mücadele bekliyorum. Yani iki takımın da bu seneki gol performansına ve hücum performansına güveniyorum. O yüzden benim buradaki ana tercihim maçın hızlı başlayacağı yönünde olacak. Bu maç özelindeki ana tercihim benim ilk yarı 0.5 üstü. Yani ilk yarıdan bir gol sesi duyacağımızı düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle, her cuma saat 6'da bir bahis eğitimiyle, hafta içi her gün saat 7'de ise lig analiziyle karşınızda oluyoruz. Hatırlatmalarımızı yapalım. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin son maçımıza geçelim. Son mücadelemizde ise Portekiz'e gideceğiz. Moreirense Porto'yu ağırlayacak.
Öncelikle bir takımların genel durumuna baktığımızda Porto şu anda ligde lider durumda. 8 maçta 7 galibiyet, bir beraberlikleri var. Namağlupler 19 gol atarken sadece bir gol yediler. 22 puanları var. Arkasında hemen Lisbon var. 8 maç 6 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. 19 puan şu anda 3 puanla lider durumda. Moreirense ise 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle 12 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. 15 puanı var. 5. sıradalar. Yani Moreirense de ligde iyi takımlardan biri. Genelde hep böyle 5, 6, 7 bandında kapatıyor. Zaten burada sıralama Porto, Lisbon, Benfica, Braga, Vitória Guimarães bazen, Famalicão, Moreirense diye gidiyor. Aslında ilk 6-7 pek değişmiyor. Ama Porto çok formda. Özellikle Samu alev almış durumda. Yani biraz daha böyle yani İspanyol vibe olsa da aslında Nijerya kökenli bir futbolcu. Ama İspanya milli takımını tercih etti. Bence İspanya'nın ilerleyen dönemdeki tek forveti olacaktır diye düşünüyorum. Daha çok genç. Porto son maçta Benfica ile 0-0 berabere kaldı kendi sahasında. Ama orada da aslına bakarsak o pozisyonlara yani maçı kopartabilecek pozisyonlar Porto'ya gelmedi mi? Yani benzer senaryoda bir maç geçti. Porto 8 şut atarken 2 isabetli şutu var. Benfica ise çok silik bir Benfica var. 4 şut atarken sadece biri isabetli. Birer tane direkten dönen top var. Bir tane de kaçan net pozisyon var. Ama gene Farioli'nin Porto'sunun daha iyi bir takım olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle daha öncesinde ligimizde de forma giyen Borja Sainz ile birlikte hücum hattına bir varyasyon kattı Porto. Arabistan'dan da Gabriel Veiga katıldı 10 numaraya. Froholt diye bir futbolcuları var. İzlemenizi öneriyorum. Özellikle biraz daha Wonderkid merakı olanlar için Froholt ilerleyen dönemde Avrupa'nın majör takımlarında forma giyeceğini düşünüyorum. Maça baktığımız zamansa yani burada ben Porto'nun 2 golünü değerlendireceğim. Yani Porto 2 gol atarak kazanacaktır diye düşünüyorum bu formuyla. Moreirense her ne kadar iyi bir takım olsa da şu anda formsuz bir Moreirense var. Evet, aslında ligde şu an 5. durumdalar ama son maçta Nacional'e 3-2 yenilen bir Moreirense var. O yüzden benim buradaki ana tercihim Porto'nun 2 gol atarak kazanacağı yönünde olacak. 2 ve 1.5 üstü günün idealidir diye düşünüyorum. Hadi gelin bir de canlı tahtamıza ve player tercihlerimize bakalım. Canlı tahtamızda Odense Brøndby gollerini takip edeceğiz. Özellikle Brøndby'nin golünü takip edeceğiz. Finlandiya'da FCK Seinonen Kuopio mücadelesinin gollerini takip edeceğiz. Burada dakika 60'tan sonrasını takip edeceğim. Malmö Hammarby'de ise Hammarby'nin bir golünü takip edeceğim beklentinin aksine. Hammarby'yi daha formda görüyorum ben Malmö'den. Zaten bu ligde şu an şampiyon belli oldu. Player tercihimize baktığımızda ise biraz daha böyle sektörün aksine Kozlowski'nin Fenerbahçe maçında gol veya asist yapacağını düşünüyorum. Her ne kadar Fener'i şu an favori görseler de ben Gaziantep'in kolay lokma olmadığını düşünüyorum ki maç değerlendirmesinde bunu belirttim. Porto mücadelesinde de Moreirense'ye karşı Samu'nun bir gol atacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'te karşınızda oluruz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.